Her devlet bir fermanla kurulmaz. Bazıları bir gecede başlar. Kimsenin fark etmediği, kimsenin adını koymadığı bir gecede. Rüzgar, bozkırın üstünde ağır ağır dolaşıyordu. Ateşin kıvılcımları karanlığa karışıyor. Gece sessizce nefes alıyordu. Ve bu hikaye de böyle bir gecede başladı. Ne bir sarayda, ne de bir savaş meydanında, bir obada. Bu oba sıradan bir oba değildi. Burada yaşayanlar kayı boyuna mensuptu. Oğuzların köklü kollarından biri, yıllardır göç eden, sınırda yaşayan, uçlarda tutunan bir boy. Kayılar için hayat hiçbir zaman kolay olmadı. Etrafları Bizans topraklarıyla çevriliydi. Anadolu'da Selçuklu hakimiyeti zayıf, Moğolların Anadolu üzerindeki etkisi civardaki beyler ve obalar için dolaylı bir tehdit oluşturuyordu. Uçta yaşamak hem tehlikeydi hem de fırsat. Her gün uyanık olmayı ve güçlü olmayı gerektiriyordu. Gece obanın üzerine ağır ağır çökmüştü. Ateşler hala yanıyordu. Ama obada bir sessizlik vardı. Herkes uykuya çekilmişti. Bir kişi hariç. Adı Osman'dı. Henüz 12 yaşındaydı belki. Bir çocuktu. Ama gözlerinde çocuklarda pek rastlanmayan bir dikkat vardı. Sanki geceyi dinliyordu. Sanki bir şeyi bekliyordu. Sessizdi, gözlemciydi ve çoğu zaman cevaplardan çok sorularla ilgileniyordu. Gece ilerliyordu. Osman çadırın içinde doğruldu. Hava ağırdı. Sessizlik bu sefer huzur vermiyordu. Bir şey onu huzursuz ediyordu. Göğsünde bir sıkışma hissetti. Sanki çadır dar gelmişti. Osman ayağa kalktı. Bu bir kaçış değildi. Bu bir çağrıydı. Sessizce çadırın kapısını araladı ve dışarı çıktı. Osman ateşin yanına yaklaştı. Alevler küçüktü ama sönmemişti. Bu oba da böyleydi. Büyük değildi ama dirençliydi. Osman alevlere baktı, sonra başını kaldırdı. Gökyüzü bozkır gecelerinde insanın üzerine çökerdi. Yıldızlar yakındı. Elini uzatsa dokunacak gibiydi. O an Osman ilk kez şunu hissetti. İnsan küçük olabilir ama taşıdığı kader ondan büyük olabilir. Tarih, o gece Osman'ın ne düşündüğünü yazmaz. Ama o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu oba bir sınır obasıydı. Bir yanında Bizans vardı. Diğer yanında belirsizlik. Selçuklu devleti gücünü kaybediyordu. Moğol baskısı Anadolu'nun üzerinde bir gölgeydi. Ve uçlarda yaşayan herkes şunu bilirdi. Savaşmazsan silinirsin. Osman bunları bir bey gibi bilmezdi. Ama bir çocuk olarak hissediyordu. Nöbetçilerin uyanıklığını, kılıçların neden yakında durduğunu, gecenin neden bu kadar sessiz olduğunu. Sorular Osman'ın zihninde büyüyordu. Ve Osman cevaplardan çok sorularla büyüyen bir çocuktu. Obanın en büyük çadırı sessizdi. Bu sessizlik güçsüzlükten değil, yaşanmışlıktan, bilgelikten geliyordu. Ertuğrul Gazi. Kılıcı kadar sabrıyla tanınan bir beydi. Nice savaşı görmüş, nice fırtınayı bekleyerek atlatmıştı. O, gücün her zaman konuşmak olmadığını bilenlerdendi. Osman o çadıra baktı. Orada bir kutsal emanet vardı. Altın değildi.
kılıç değildi. Ama bir obayı ayakta tutan her şey orada duruyordu. Ve Osman artık zamanının geldiğini biliyordu. Osman'ın doğduğu dönem bir çağın kapandığı zamandı. Büyük devletler zayıflıyor, küçük beylikler doğuyordu. Bu topraklarda ayakta kalmak için beklemek yetmezdi. Osman farkında olmadan 3 şey öğreniyordu. Birincisi, güç yalnızca saldırmak değil, korumaktı. İkincisi, bir obayı ayakta tutan korku değil, adaletti. Ve üçüncüsü, sabretmek de bir savaş biçimiydi. Gece iyice derinleşti. Osman ağır adımlarla çadırına doğru yürüdü. Ama artık aynı çocuk değildi. Kimse ona bir şey söylemedi. Kimse ondan bir söz almadı. Ama Osman kendi içinde bir karar verdi. Sözle değil, yeminle değil, sessizlikle. Bu oba sahipsiz kalmayacaktı. Kayı boyu Anadolu'da tutunmaya çalışan onlarca Türk boyundan yalnızca biriydi. Ama hepsi tutunamadı. Bu topraklara onlarca boy gelmişti. Ama hepsi kalamadı. Anadolu yalnızca geleni değil, dayanabileni kabul ediyordu. Uçlarda yaşamak kolay değildi. Bir yanda Bizans vardı. Düzenli orduları, kaleleri, sınır hatları. Diğer yanda ise kendi içlerindeki rekabet. Kayılar ise başka bir yol seçti. Ne tamamen teslim oldular, ne de gözü kara bir savaşa atıldılar. Onlar beklemeyi bildi. Doğru anı kolladılar. Toprağı tanıdılar. İnsanı tanıdılar. Ve belki de en önemlisi, birlikte kalmayı başardılar. Ateşler birer birer sönüyordu. Nöbetçiler ayaktaydı. Çünkü bu topraklarda gece uyumak bir lüks sayılırdı. Osman o gece uyudu. Ama bu sıradan bir uyku değildi. Bu uzun bir yolculuğun ilk adımlarıydı. Gece sakince çekildi. Karanlık bozkırdan geri adım attı. Ve sonra dağların ardından güneş yükseldi. Toprak aydınlandı. Oba uyandı. Yeni bir gün başladı. Ama bugün diğer günlere benzemiyordu. Bu sabah yalnızca ışıkla gelmemişti. Bu sabah haberlerle gelmişti. Ve o haberler bir obanın kaderini, bir çocuğun yolunu, bir geleceğin yönünü değiştirecek kadar ağırdı. Osman henüz bilmiyordu. Ama o gün büyük sınavıyla yüzleşecekti. Ve bazı sınavlar vardır. İnsan daha çocukken başlar ama ömrünün geri kalanını belirler. O sınav başlamıştı.